Keşke böyle bir acı olay hiç yaşanmasaydı ve keşke ben de videosunu yapmak zorunda kalmasaydım. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan, alın teriyle para kazanıp her gün evine gitmek üzere bindiği metrobüste vahşice katledilen bir kızcağız. Irina Zarutska. Ukrayna, Rusya savaşından kurtulmak için geldiği Amerika'da işten evine dönerken neydi belirsiz suç dosyası kabarık, şeref yoksunu, siyahi bir piç tarafından suçsuz yere öldürülüyor. Bu şeref yoksununun adı De Carlos Brown Jr. Daha önce onlarca kez soruşturma ve hapis cezası olmasına rağmen serbest gezen ve bir masumun hayatına mal olan insan kılığındaki müptezel Irina Zarutska, daha gençliğinin baharında 23 yaşında bir genç kız. Dediğim gibi 14 ayrı suç dosyası olan insan müsveddesi yaratıklar yaratığı tarafından sırf beyaz tenli olduğu için canice öldürülüyor. Suçlu bile olsaydı kimse bu şekilde katledilemezdi ki, tamamen masum bir insanı, bir çocuğu konuşuyoruz. Şimdi videonun bir kısmını göstermek zorundayım. İnsan psikolojisinin gizli yönleri üzerine içerikler yayınlıyordum ancak böylesi büyük bir olaya sessiz kalamazdım. Bu gördüğünüz insan benzeri şahısı lütfen dikkatli izleyin. Hal ve hareketlerinden zaten az önce kafayı çekmiş olduğu gayet açık. Bunu anlamak için uzman olmama gerek yok. Videoyu ileriye aldığımda Irina her iş çıkışında yaptığı gibi sakince geliyor ve yerine oturuyor. Üstünde hala iş kıyafeti ve şapkasının olduğunu görüyorsunuz. Birazdan olacaklardan tamamen habersiz telefonuyla ilgilenmeye başlıyor. Bu sırada konuşmak dahi istemediğim varlık saçma hareketlerle oturmaya devam ediyor. Amerika'nın Carolina eyaleti maalesef bunun gibi suç işlemeye meyilli siyahilerle dolu. Ben asla ırkçı bir insan olmadım ancak araştırırsanız haklı olduğumu anlarsınız. Videoyu biraz ileri alıyorum. Tam bu noktada bu insansı varlığın hareketlerinin normal olmadığını gözlemliyorum. Ben yurt dışında çeşitli ülkelerde 6 yıl boyunca seyahat ettim. Bazı durumlarda metrobüsler ve trenler ile yolculuk yapmak zorunda kaldığımda telefonumun ekranı kapalıyken çaktırmadan ayna gibi kullanarak arkamı kontrol ederdim. Ancak burada güzel kızımız hem yorgun hem de artık ortama alıştığı için her gün yaptığı gibi sakince oturmaya devam ediyor. Hiç şüphelenmiyor. Ve tam burada cebinden cinayet aletini çıkarıyor ve her şey bir anda olup bitiyor. Buraları size gösteremiyorum zaten, göstermek de istemiyorum. Zaten şiddet içinde büyüyen, travmaları olan suç makinesi şahıslar, özellikle de yasak madde kullanıldığında iyice çığırından çıkabilir. Burayı geri almak istiyorum. Onun yüzündeki o masumiyet, korku, neler olduğunu dahi anlayamama, anlam verememe tepkisini günlerdir aklımdan çıkaramıyorum. Beyin beklenmedik etki karşısında ani şoka girebilir ki kızımız da bunu yaşadı. Bu şerefsizce ani ise olay sonrası kalkıp ön sıralara gidiyor. O sırada maalesef kimse bir şey yapamıyor ve müdahale etmiyorlar. Tamam, anlıyorum, bu pisliğin kendilerine de saldırmalarından korkuyor olabilirler ama şahıs zaten dengesiz ve etkisiz hale getirilebilirdi. O pislik artık gittiğinde yardıma geliyorlar ancak. Artık çok geç. Henüz gençliğinin baharında, gencecik yaşında kimse böyle bir ölümü, böyle bir vahşeti hak etmez. Ben o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Burada size hazırlamak için bile koymak zorunda kalmak yüreğimi parçalıyor. Bu olay 22 Ağustos'ta yaşanarak geçen haftaya kadar bizlerden saklanmıştı. Burada mesele siyah, beyaz veya kadın erkek de değil, büyük bir insanlık dramı. Bu bir rüya dahi olsa, kalktığımızda etkisinden kurtulamazken gerçekte yaşanması bizleri mahvetti. Zaten ülkesinde savaş sebebiyle kaçarak, mecburen gelmiş masum bir insanın nefes bile alma hakkı olmayan biri tarafından bunu yaşaması yüreklerimizi dağladı. Ben Irina'nın nezdinde tüm masumların, Afganistan,
ve İran gibi yerlerdeki zulümlerin artık bitmesini istiyorum. Bu dünya fazlasıyla hepimize yetecekti aslında. Artık ilahi adalet diye bir şey varsa şu kıyamet kopsun artık. Dünya var olduğundan bu yana ezilen masumlar, zulüm gören çocuklar, bitmeyen savaşlar, terör, terörden daha tehlikeli tekelleşen şirketler, zengin, fakir, siyah, beyaz, Kürt, Türk ayrımı, sınıf farkı bitsin artık. Herkes insandır, kimse kimseden üstünde değildir. Bu zulümler bitsin artık. Bitmeyecekse tek çözüm ilahi adalet. Çünkü bu insanlığın çözebileceği bir lanet değil. Bir söz var. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Tam da o noktadayım artık. O cani için güya idam istenilmiş, umarım doğrudur. Bana kalsa öyle kolay ölmemesini, insanlığa ibret olsun diye ölmek için yalvaracak duruma getirilmesini isterdim. Ne söylesem kifayetsiz.